Texas Austin'de Uber yaparken yeni başladığım sıralarda bir gün bir kadın yanıma geldi. Uygulamam, telefonum bozuldu, çalışmıyor, parasını versem götürür müsün dedi. Tabii gündüz vakti, ben de götüreyim dedim. Tam hareket ettiğimiz sürede önümüze bir adam atladı. Benim arkadaşım, bunu da götürebilir miyiz dedi. Ben de tabii dedim. Yolda giderken konuşmaya başladık. Bana araba hakkında soru sordular, kendim hakkında ve belime falan baktılar. Zannedersem silah var mı diye, sonradan anlıyorum, bakmaya çalışıyorlarmış. Emin olunca her şeyden, bir tenha mahalleye gelince Texas San Antonio'dan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda Seyit Ali Ekici Bey ile beraberiz. Hocam merhaba. merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız. Türkiye'deyken akademisyendiniz. Şimdi buralarda ne iş yapıyoruz? Bir charter school'da koordinatör olarak çalışmaktayım. Tabii ilk geldiğimizde başka işlerle başladık ama son 5 yıldır bir okul için çalışıyorum. O yaptığınız işlerin hepsini daha çok konuşacağız. Ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Seyyid Ali Bey kimdir? 1976 senesinde Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğdum. İlköğretimin yarısına kadar Konya Beyşehir'de yaşadım. Daha sonra 1986 yılında İzmir'e taşındık. 1987 yılında Yamanlar Lisesi, o zamanki ismiyle Akyazılı Lisesi'ne kaydoldum. 7 sene de orada okudum. Üniversite eğitimi için İstanbul Marmara Üniversitesi'ne gittim. Daha sonra da öğretmenlik eğitim faaliyetlerine başladım. En sonunda da akademisyenlikle devam ettim. Yamanlar Lisesi'ne gittiğimde tamamen yatılı okuldu. Gençliğimiz, ergenlik çağımız hep aynı arkadaşlarla geçti. O yüzden bana çok şey kattı eğitim. O zaman büyüklerimiz de bizleri çok yönlü yetiştirmişler. Yemek yapmadan tutun, kişisel bakımından tutun, bir el aleti kullanmayı vesaire. Ben anladım ki buraya gelince Amerika'ya aslında bunların hepsinin temelinde bizi çok yönlü yetiştirmeleri varmış. Üniversiteyi Marmara İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazandım. İlk atandığım yerde kendi mezun olduğum Yamanlar Lisesi oldu. Daha sonra askerlik sebebiyle öğretmenliğe ara vermek zorunda kaldım. Ankara Jandarma Lisan Okulu'na İngilizce öğretmeni olarak kura çektim, atadılar. Tarihte ilk ve tek tümgeneralden takdirname alan asteğmen oldum. Sonra tekrar Yamanlara geri döndüm. Daha sonra Aydın'a gittik. Aydın'dan Uşak'a gittik. En sonunda Ankara'da Turgut Özal Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Eşim de Ankara'da Samanyolu Koleji'nde çalışmaya başladı. Akademik ünvanım yoktu benim. Yüksek lisans yaptık ama İngilizce alanı olmadığı için yakınımda uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi en uygun alanda İngilizce ile bütünleştirebileceğim. Önce kendi üniversitemde yüksek lisans yaptım. Daha sonra Gazi Üniversitesi'ne başvurdum ve doktoradan kabul aldım. O sırada Polis Akademisi de ilan açmıştı. Oraya da başvurdum. Orası da kabul oldu. 2 doktorayı birden yaptım. İkisini de bitirdim. Tez aşamasına geldiğimiz anda malum olaylar patlak verdi. Ve bizi ikisinden de maalesef attılar. 2016 Mayıs ayının 12'sinde olaydan yaklaşık bir ay önce kızımız doğdu. Bir anda 1 aylık yavrumuzla ortada kalmış olduk. Ertesi gün üniversiteye gitmiştim. Uzun namlulu silahlarla özel hareket polisleri vesaire geldiler. Bizi abluka altına aldılar. Bizim kaydımızı yapıp sonra 5-6 saat sonra saldılar. Maddi olarak her şeyimize el koymuşlardı. Ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Üniversitenin aynı caddesi üzerinde bir kafe vardı. Sahibiyle görüşmeye gittim. Dedim ki restoran açsak, değişik bir konsept. Her şey çömlekte, fırında, kemik suyuyla pişecek diye. Aklına yattı ve tevafuk oldu. Onun ismi de Seyit'miş. Ben tabii hiç param yok, bir şeyim yok. Ben işletme müdürü gibi oranın konseptini kurduk. Ve daha sonrasında oraya bakan milletvekili, sporcular, sanatçılar geldi. Çünkü Ankara'da tek bir yerdi orası. Yaklaşık 2 yılda orada gecemizi gündüzümüze katarak İAŞ'mizi çıkarmaya çalıştık. Ve her anda diken üstündeydik. Yani bize de bir şey olacak mı korkusuyla. Ama gelenler Seyit Usta'nın yeri dediği için herkes öbür Seyit'i anlıyordu. Allah tarafından korunmuş oldum orada. Kardeşim İzmir'de esnaftı. Kardeşlerin hepsi araba alım satım işiyle ilgileniyordu. Onlar da sadece yardım yaptıkları için, çocuklarını okullara gönderdikleri için onu da içeri aldılar, bir tanesini. Şu an Hollanda'ya iltica etti. Tabii onun çoluk çocuğunun yanına gidip geliyordum, ilgileniyordum. Dolayısıyla çıkmak istemedim. Sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere 13,5 ayın sonunda bırakılınca tam bizim de işler iyice kötüye gitmeye başlamıştı. Türkiye'de fiyatlar artmaya başlamıştı. Yıllardır bana ulaşmaya çalışan bir arkadaşım, ben Amerika San Antonio'dayım, sen niye gelmiyorsun, sen niye dışarı çıkmıyorsun diye bana ulaştı. Ben de dedim ki para yok, vize yok, nasıl çıkalım biz, nasıl gelelim? Şu cümlesi hiç unutulmuyor. Mehmet Hocam, Allah ebeden razı olsun. Allah istedikten sonra her şey tereyağından kıl çeker gibi olur. Sen bir dene.
düşünmeye başladık. Nasıl vizeye başvurabiliriz? Ve denilen şey ailecek başvursanız alamazsınız. Bizim de üniversite kapatıldığında beraber çalıştığımız Amerikalı meslektaşlarımız vardı. Onları sınır dışı etti Türkiye maalesef. Onlar Amerika'ya dönmüşlerdi. Aklıma o geldi. Ve onlara ulaştım. Sağ olsunlar hemen bize davet mektubu yolladılar. Oğlumla beraber 10 yıllık sorgusuz sualsiz bize verdiler. Eşim de o sırada Mevlana Üniversitesi'nde doktora yapıyordu o da aslında. Mevlana Üniversitesi'ne el konulunca doktorası devam ediyordu ama Selçuk Üniversitesi'ne aktarılmıştı. O da gelmek istedi daha sonra. Dedi ben orada bir seminere katılsam alanımla ilgili doktora yapmaya devam ettiği için. Bir seminer bebekte emzikte olduğu için ona da vize başvurduk. Mucize bir şekilde 10'ar yıl onlara da verdiler. Tabii bir de başka bir sorunumuz vardı. Paramız yoktu. Buradaki arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum ama Allah onlara fazlasıyla versin. Para toplamışlar aralarında bize bilet parası yolladılar. Bavullarımızı topladık. Vedalaştık. Sabah 5'te havaalanına gittik. Bizim pasaportlar kontrolden geçiyordu. Hanıma sıra gelince ortalık bir anda karıştı. Polisler geldi. Dediler eşinizin yakalaması var. Uçaktan geri bavulları aldık. Eşimi tutukladılar. Terörle mücadeleden geldiler. Çok kötü davrandılar. Eşimi alıp Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne mali şubeye zannedersem götürmüşler. Tabii ben orada 1-2 saatte bir bebeğimizi götürüp emziriyor, geri alıyordum çocuğu. Savcıya çıkıldı. Dönüş biletimiz var, otel rezervasyonumuz. Savcı salak mıyım yani bu insanlara nasıl güvenin? Bunların hepsi işte kötü insanlar, daha ağır kelimelerle tabii bunu ifade etti. Bizim avukatımız da çok tecrübeli bir avukattı. Doktorası var, 10 yıllık vizesi var. O zaman pasaportunu geri verin diye ısrar edince tamam bir hafta ben yurt dışı yasağı koyayım ondan sonra veririm dedi. Eşimi de tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı. Biz bir hafta pasaportu bekledik. Pasaportu geri alınca kardeşim İzmir'de tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldığı için Ramazan'a da az kalmıştı. Biz de tuttuk İzmir'e gittik. Üniversitede beraber çalıştığım bir arkadaşım Kuzey Irak'taydı. Ona ulaştık. Bir hafta Ramazan'ı İzmir'de yaşadıktan sonra Kuzey Irak'a geçtik. Eşimin yurt dışı yasağı vardı. Eşimi orada rehin aldılar. Bazı olaylar oldu. Ben de çocukları alarak Habur sınır kapısından geçtik. Sonrasında eşime kavuştuk elhamdülillah ve oradan Mısır aktarmalı Amerika'ya geldik. Tabii biletimiz yandığı için tekrar paramız yoktu. Kuzey Irak'a tekrar buradan para toplayıp tekrar yolladılar. Yani yoksa paramız da yoktu. Biz buraya indiğimizde 4 kişi, 3 bavul, $500 cebimizde parayla indik. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. Bizim gelmemize vesile olan arkadaş bizi karşıladı. Onların evine yerleştik. Sonrasında onların üst katındaki apartman boşaldı. Hemen ben dedim orayı tutalım. Tabii paramız yok ama sağ olsun arkadaşlarımız yardımcı oldu. Derme çatma bir apartman dairesine yerleştik. Sonra da tanıdık birisinin bir deposu varmış. O depoda 41 gün tabiri caizse hamallık yaptım ama 41 gün dayanabildim. Yemek dağıtım işine geçtim. Tabii çok kıt kanaat. $1 Walmart'tan tişört buluyorduk. $3 ayakkabı buluyorduk. O şekil. Daha sonra Lyft'te başladık. Lyft'te de taksi uygulaması Uber gibi. Sonra Uber'i açtık. Ford Focus almıştım borç alarak. 18 saate yakın çalışıyordum. Hatta yeri geliyordu. Arabanın içinde havaalanında benzinlikte yatıyorduk. Arabanın içine şişme yatak almıştık. Texas Austin'de Uber yaparken yeni başladığım sıralarda bir gün bir kadın yanıma geldi. Uygulamam, telefonum bozuldu, çalışmıyor. Parasını versem götürür müsün dedi. Tabii gündüz vakti ben de götüreyim dedim. Tam hareket ettiğimiz sürede önümüze bir adam atladı. Benim arkadaşım bunu da götürebilir miyiz dedi. Ben de tabii dedim. Yolda giderken konuşmaya başladık. Bana araba hakkında soru sordular. Kendim hakkında ve belime falan baktılar. Zannedersem silah var mı diye sonradan anlıyorum. Bakmaya çalışıyorlarmış. Emin olunca her şeyden bir tenha mahalleye gelince burası dediler ve durduğum anda kadın hemen el freni çekip anahtarı çekti arabadan ve arkadaki adam boğazıma sarılıp bir anda öldüresiye sıkmaya başladı. Kadın cüzdanı, saati, telefonu her şeyi almaya başladı. Dediler ki arabadan çık. Panikle ehliyet çok zor aldığım için burada kimlik yerine de geçiyor ehliyet. Ehliyetimi verin diyorum. Sonra adam ceketin cebinden silahı göstererek I don't wanna shoot diyor. Seni öldürmek istemiyorum, çık dedi. Onlar da baktılar ki ben pes etmeyeceğim, ehliyeti verdiler bana ve ben indim o zaman arabadan. Arabayı da alarak, kadınla beraber eşyalarını da alarak uzaklaştılar. 8 gün sonra arabayı terk edilmiş bir şekilde polisler bir ormanlık alanda buldular, geri verdiler. Bu sırada arkadaşlar 8 gün içinde başka hiçbir gelirim olmadığı için, işsiz kaldığım için kendi aralarında para toplayıp araba almaya niyetlenmişler. Ve niyetlendikleri gün, alacakları günde polis haber verdi araba bulundu diye. Bu olaydan sonra o arabadan soğudum. Başka bir araç aldım. Black SUV kategorisi dediğimiz lüks bir araçtı. Aslında o aracı almak da Allah'ın büyük bir lütfuydu. Covid dünya çapında yeni başlamıştı. Trump bütün küçük işletmelere 2 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli destek vereceğini beyan etti. Normalde yemek dağıtımı yapanlar, Uber, Lyft yapanlar buna dahil değil aslında. Ancak
bir istisna uygulayarak bunların da başvurabileceğini söylediler. O destek kredisine başvurduk ve onaylandı. Yaklaşık 100 bin dolar kadar bir para 2 yıl ödemesiz verildi. Black SUV sayesinde kazancımız arttı, işlerimiz daha da büyüdü. Kazancımızla beraber ev alma imkanı da doğdu. Ben ve benim gibi başka arkadaşlar da bu imkandan yararlanarak işlerini büyüttüler. Uber yaparken tabii mucizenin gerçek yaşandığını bir kere daha iman ettik, gözümüzde görmüş olduk. Bir gün kardeşim aradı, abi annesi babası içeride olan çocuklarımız için Kurban Bayramı öncesiydi, hiç unutmuyorum. Oyuncak alacağız, kıyafet alacaklar. Ben de niyetlendim, dedim ki hafta sonu Uber yapacağım, İnşallah vereyim yollarım dedim. Param yok normalde o kadar. Gecesinde inanılmaz bir şekilde bir grup geldi, 100 dolar uygulamadan tutmuş, 200 dolar bahşiş verdi. Ondan sonra yanındaki arkadaş çantasını unutmuş. Beni geri götürür müsünüz aldığım bara? 200 dolar da bahşiş verdi. Toplam 505 dolar ve benim de niyetlendiğim miktar aşağı yukarı oydu. Ben Allah'ım nasıl vereceğim derken yarım saat içinde o para geldi. Ve dedim ki evet, bu para bizim değil, veren o. Sadece bizler vesileyiz. Çok duygulanmıştım o sıra. Ve o parayı sabah hemen ilk iş olarak gönderdim. Gerçekten ilginç bir hikaye. Aklıma şu güzel söz geldi. Allah şartları niyetlere göre yaratır. Siz güzel bir niyette bulunmuşsunuz. Allah da şartları ona göre yaratmış yani. Bir de şu dikkatimi çekti. Konuşmalarınızda yani gerçekten yaşadığınız güzellikleri bir mucize olarak tanımlıyorsunuz. Kendinize ait bir düşünce olarak mı, yoksa bunu sizin gibi göç eden insanların hepsine ait bir şey olarak mı ifade ediyorsunuz? Bu mucizelerin dünyanın dört bir tarafında herkese aslında sunulduğunu, herkesin yaşadığını düşünüyorum. Çünkü niyet hayır, akibet hayır. Cebri lütuf şeklinde gidenlerin hep önünün açıldığını, çok kısa sürelerde, daha önce 1960'lı yıllarda yapılan Almanya'ya göçle çok farklı bir göç olduğunu ve bunun gerçekten hak yolunda adanan bir ömre karşılık 3 yılda 30 yıllık mesafe alındığını ben bizzat kendimden, ailemden ve dostlarımdan gördüm. Sabit bir işe geçmek için burada okullar var. Okula başvurdum. Akademik geçmişimizde olduğu için İngilizce bölüm mezunu. İngilizce bölümünde yıllarca çalıştım. Hatta bölüm başkanlığı yapmama rağmen benden dil belgesi istediler. Sınava girdim. Allah'ın lütfuyla gene yüksek puanlar aldım. Mülakatta da geçtim ve Public School'da koordinatör olarak göreve başladım. O günden bugüne de bu görevde devam ediyorum. Daha sonra Bosna'da Burç Üniversitesi'nde uzaktan eğitimle 2023 yılında doktoramı tamamladım. Tabii ilk zamanlar Uber yapmaya devam ettim. Tek maaş olunca Amerika'da açıkçası biraz geçim zor. Bir de ihtiyaç halindeki herkese el uzatmamız gerektiğini düşünüyorduk. Bize de Allah yeni gelen, hicret edenlere yardım etme fırsatı ve imkanı sundu. 2 sene önce yıllardır görüşmediğim kardeşim ziyaret için Hollanda'ya gitmeye karar verdik. Avrupa'da da gitmişken bir araba kiralayıp 3500 kilometre yaklaşık Almanya, Belçika, Fransa hepsindeki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Bizim için kan bağı değil, can bağı önemli dedik. O can dostlarını ziyaret ettik. Bizler de, onlar da çok mutlu oldular. Dünya kazancı boş ama ahiret kazancı sonsuz dedik. Bize yapıldı. Şimdi biz size yapıyoruz. Yarın siz de hayatınızı düzene koyunca siz de başkalarına yapacaksınız ve böylelikle devam edecek. O okulun maaşı yetmesine rağmen ben çalışmaya devam ettim. Oradan gelecek parayı bir kişiye daha acaba verebilir miyiz? Ve bunun yüz hürmetine yan yana dururken Uber yapan arkadaşlar 5 kişi 6 kişi telefonum çalıyordu. Bana müşteri düşüyordu. Veya benim müşteriler gidişli dönüşlü bol bahşiş veren müşteriler oluyordu. Ben bunu hep gördüm ama bunun da onların yüz hürmetine olduğunu ve tabiri caizse biz vesileyiz. Allah aslında onların parasını bizim üzerimizden onlara ulaştırıyor olarak gördüm. Ve hep böyle bir müddet devam etti. Ta ki eşim IT alanında bir iş bulana kadar. Artık dedi çalışma sen, hafta içi okul, hafta sonu taksi, Uber, çocukların yüzünü göremiyorsun, onlara da sahip çıkmamız lazım diye karar aldık. Eşi bıraktık, Uber işini. Zorlu da olsa bir göç yaşadınız. Bu göçün öğrettiği şey ne oldu size? Göç etmek bize yeryüzünün Allah'a ait olduğunu, tüm yeryüzünün aslında birbirinden farkı olmadığını öğretti. Nerede olursak olalım Allah bizimle beraber. Peki Türkiye'ye karşı bir kırgınlığınız var mı? İnsanlar Türkiye'de hiç haram yememişken çok büyük ithamlarla yurtlarından sürüldüler ama kaybeden kim oldu? Yıllar geçtikçe bu daha da iyi anlaşılıyor. Ülkemizin halini buradan her gün takip ediyoruz ama bağrımız yanarak. Çünkü biz Türkiye'yi çok seviyoruz, vatanımızı çok seviyoruz, halkımızı çok seviyoruz. Fakat zulümde bulunan politikacılar diyelim, dünya menfaati için ülkeyi de yakıyor, herkesi yakıyor. Herkese sorduğum bir soru. Size de şöyle sormuş olayım. Bir
taksiniz var ve üstüne bir yazı yazacaksınız. O taksiyi de dolaşırken herkes görecek. O taksinin üzerine ne yazmak istersiniz? Allah var, gam yok. Her zaman onun rızasını takip etmeliyiz. Gerisi boş. Bunların hepsi geçici. Önemli olan bizim şu an ne yaşadığımız değil, bizim nerede durduğumuz. Biz inanıyoruz ki bizim durduğumuz yol hak yol ve doğru yol. İnşallah son nefesimize kadar da biz bu yolda durmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de sayısız kadın ve çocuklar, yaşlılar ve suçsuz insanlar hapiste bulunmaktadır. Hiçbir delil olmadan insanları devletin uygun gördüğü okullara gönderdiği için, bankalara para yatırdığı için, gazete aboneliğinden dolayı hapse mahkum ettiler. Yaptıkları af düzenlemesiyle nerede katil, hırsız, tecavüzcü varsa sokaklara saldılar. Nerede okumuş, göz bebeği Türkiye'nin insanlar varsa onları sırf kendilerini eleştirdikleri için veya kara düzenlerine çomak soktukları için hapse gönderdiler. Şu anda hapiste binlerce, on binlerce anne, çocuk ve yaşlı insan, hasta insan sebepsiz yere tutulmaktadır. Suçlamalar gerçek bile olsa tutukluluk süresiyle yapması gereken cezayı gerçekleştirenler sırf zulüm olsun diye salınmamaktadırlar. Türkiye'de hukuku ayaklarının altına aldığı gibi anayasal hakları, insan haklarını, her şeyi yerle bir etmiştir. Son olarak şunu demek isterim. İnanıyorum ki kan bağından ziyade can bağı olan dostlarımızla birlikte olmak her şeye değer. Şimdi değilse ne zaman? Birbirimize ihtiyaç duyduğumuzda birbirimizin yanında olmalıyız. Allah bizleri bu dünyada da ahirette de o can dostlarımızdan ayırmasın.